Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık, gerçekten çok lezzetli olan kakao yerine puding kullandığım kek tarifim var. Bu keki yaptıktan sonra lezzetine inanamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak kekimizi pişireceğimiz kalıbımızı yağlıyoruz. Bunun için 1 yemek kaşığı yağı koyduktan sonra fırça yardımıyla her tarafını yağ olmasını sağlıyorum. Bu aşamada isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağlamış olduğum kek kalıbını kenara koyuyorum. Kekimizin harcını hazırlamak için kasemizi alıyoruz. Tarifimde 3 adet yumurta kullandım. Yumurtaların içerisine 1 su bardağı şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 ml. Yumurtayı ve keki güzelce çırpıyorum. Kekinizin güzel kabarması için bu işlem çok önemli. Bir de kullanmış olduğunuz malzemelerinizin kesinlikle oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumurtayı ve şekeri güzel bir şekilde çırptık. Kıvamı da tam olarak böyle olması gerekiyor. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1,5 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz sütümüzü de ekliyoruz. Sadece 30 saniye boyunca bu malzemeleri mikser yardımıyla karıştırıyorum. Aksi halde kabartmış olduğunuz yumurtalarınız sönecektir. O yüzden çok hafif hareketlerle sadece 30 saniye kadar çırpıyoruz. Tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Kek harcımızın içerisine unu mutlaka eleyerek ekliyoruz. Böylelikle unumuzu havalandırmış oluyoruz ve kekimiz daha kabarık ve süngerimsi kıvamda oluyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da eleyerek ekliyorum. Kek harcının içerisine 1 çay kaşığı da karbonatı ekliyorum. Daha sonra spatula yardımıyla kekin havasını hiç söndürmeden alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Kek harcının kıvamı tam olarak böyle olması gerekiyor. Bu tarifimde 1 paket puding kullandım. Pudingin yarısını kek harcının içerisine koyuyorum. Kalan yarısını da sütle pişirerek kekimizin üzerine dökeceğiz. Pudingin yarısını da koyduktan sonra tekrar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu kek çok güzel süngerimsi kıvamda oluyor, çok da lezzetli oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Kekimizi kesinlikle sıcak fırına koyacağız. Artık kek harcımız hazır. Yağlamış olduğum kalıbın içerisine kek harcımızı döküyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kekimizi fırına koymadan önce kalıbı tezgahın üzerine şöyle bir vuruyorum. Böylelikle içerisine birikmiş olan hava kabarcıklarını da almış oluyoruz. Sıcak fırına götürerek 35 dakika boyunca kekimizi pişirdik. Kürdanla kontrol ediyorum. Kekin içerisine batırıyorum, çıkartıyorum. Kürdanımız temiz ise kekimizin piştiği anlamına geliyor.
Fırından kekimizi çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra soğuması için kenara koyuyoruz. Biz de bu arada kalan pudingimizi pişiriyoruz. Tencerenin içerisine kalan pudingi koyuyorum. 1 su bardağı soğuk sütü ekliyorum. Spatula yardımıyla malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Pudingimizi pişirmek için ocağa götürüyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte pudingi pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra sadece 1 dakika boyunca bu şekilde pişirip ocaktan indiriyoruz. Kekimiz artık soğudu, ters çeviriyoruz. Servis tabağına alıyorum, kek kalıbıyla birlikte ters çeviriyorum. Daha sonra kalıbı üzerinden çıkartıyorum. Pudingimiz hala sıcakken kekin üzerine döküyoruz. Spatula yardımıyla pudingi yayarak her tarafın eşit olmasını sağlıyorum. Kekimizi süsleme işlemi yapacağız. Onun için üzerine koymuş olduğumuz pudingin iyice soğuması gerekiyor. Pudingimiz iyice soğudu. Üzerini renkli şekerlerle süslüyorum. Sizler bu aşamada istediğiniz gibi kekinizi süsleyebilirsiniz. İsterseniz parça fındık ya da Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Sizlere bir de bu leziz pudingli kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Süngerimsi kıvamda harika kek elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kakaolu pudingle yapmış olduğum bu keki yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz kekin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.